Uranüs Boğa burcundan 2018 yılından beri geçiyordu ve ardından artık İkizler burcuna geçecek. Hayatında değişim yapamayan kişiler işte Uranüs fırsatını yakalayamayanlardır diyoruz. Ekonomik dalgalanmalar olabilir. Bankacılık sektörü gündeme gelebilir. Kripto para, altın, bunlarla ilgili gündemler olabilir. Bu savaş ilk ortaya çıktığından beri dinsel ideolojilerin hakikatlerinde ortaya çıkacağından bahsetmişti. Agartalılar 2028-2030 yılı itibariyle artık yavaş yavaş ortaya çıkabilirler. Bundan dolayı Hazreti İbrahim gündeme gelecek, Süleyman Peygamber gündeme gelecek ve bunlarla ilgili gerçekler gündeme gelecek. Evet, 22 Nisan haftası gökyüzü günlüklerinde yine sizinleyiz. Sizler için bu yayında müjdeli haberlerim olacak. Ama tabii ki işte dünya gündeminden dolayı yine sizlerin canınızı sıkacak öngörülerim de olabilir. Önce o zaman müjdeli haberlerle başlıyoruz. Bu hafta gökyüzüne damga vuran bir kavuşum var. Kim? Venüs Boğa burcunda Uranüs ile kavuşacak ve Boğa burcunun son derecelerinde olacak. Şimdi bu kavuşum neden önemli? Çünkü Uranüs Boğa burcundan ne zamandan beri geçiyordu? 2018 yılından beri geçiyordu ve ardından artık İkizler burcuna geçecek. Öyleyse demek ki bu kavuşumla birlikte 2018 yılından beri olan gündemlerimizle ilgili bir kapanış, bir hareketlenme, dolayısıyla kapanışla birlikte de yeni kapıların açılması ve yenilikler gelecek. Zaten Uranüs neyi anlatıyordu bize? Yenilikleri, fırsatları ve değişimleri anlatıyordu ve hep ne diyordu? Hayatında yenilik yapamayan, değişim yapamayan kişiler işte Uranüs fırsatını yakalayamayanlardır diyoruz. Öyleyse bu hafta bu Venüs-Uranüs kavuşumunun fırsatını yakalayalım, yakalanmak dileğiyle diyelim. Peki bu kavuşumun etkileri neler olabilir? Boğa burcu biliyorsunuz gayrimenkulle, ekonomiyle, piyasalarla, sahip olduğumuz değerlerle, para sistemleriyle, bankacılık sektörüyle ve toprakla, yapılarla, tarımla da bağlantılı, bunlarla bağlantılı. Uranüs teknolojiyle, yeniliklerle, sistemlerle ve kule sembolizmasıyla da temsil edebiliriz. Venüs de neyi anlatıyordu? Parayı anlatıyordu, ilişkileri anlatıyordu, konforu anlatıyordu, zevki anlatıyordu. Aynı zamanda Boğa burcunda sanatla da bağlantılıydı. Öyleyse demek ki bu konularla ilgili ne yapacağız? Hayatımızda değişimler, fırsatlar, yenilikler olacak. Bunlar gündeme gelecek. Peki bütün bu enerjileri birleştirerek öngörüler yapmaya çalışırsak neler diyebiliriz? Öyleyse ekonomik dalgalanmalar olabilir. Bankacılık sektörü gündeme gelebilir. Finansla ilgili konular, bunlarla ilgili durumlar oluşabilir. Kripto para, altın, bunlarla ilgili dalgalanmalar, hareketlilikler, gündemler, kararlar olabilir. Bankalarla ilgili, bankaların sistemleriyle ilgili durumlar. Çünkü Uranüs aynı zamanda aslında teknolojiyle de bağlantılı biliyorsunuz. Bunlar gündemimize gelebilir. Her ne kadar kavuşum enerjisi olumlu çalışsa da yine de bireysel haritalarımıza göre eğer sert kareler alıyor isek ani krizlere de sebep olabilir. Dikkatli olmamız gereken bir enerji. İyi yönetirsek ise hayatımızda büyük fırsatlar yakalayacağız. İşte kadınlar gündeme gelebilir. Kadınların daha güçleneceği bir dönem. Sanat camiasında yenilikler gündeme gelebilir. Sanat camiasıyla teknolojinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan yeni ürünler, yenilikler gündemimize gelebilir. Bunları söyleyebiliriz. Yine ilişkilerde de yeni kararlar, yeni fırsatlar bunlar olabilir. Ve aynı zamanda bu Venüs-Uranüs kavuşumu özellikle kimleri ödüllendirecek? Özellikle 2018 yılından beri ben neye değer veriyorum? Bu hayatta benim için değerli olan ne? Neyi seviyorum? Ne istiyorum? Bunları bize bir testten geçirecek. Belki bazılarımız için şimdiye kadar tutunduğumuz, onsuz yapamam dediğimiz, çok değer verdiğimiz bir ilişkimiz olabilir, işimiz olabilir, gayrimenkulümüz olabilir, evimiz olabilir. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz? Sarsıcı durumlar da yaşayabiliriz. Halbuki o kadar da zannettiğimiz gibi hayatımıza etki etmediğini de görebiliriz ve tamamen değişim kararı da alabiliriz. Olumlu yönde ise bu konularla ilgili yatırımlar,
durumlar, yenilikler ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Bir yönüyle bir de estetiği de anlatıyor biliyorsunuz. Estetik sektörüyle ilgili de yenilikler, gelişmeler gündeme gelebilir ya da birçoğumuz estetik yaptırmak isteyebiliriz. Böyle bir enerji. Şimdi dünya konjonktürüne baktığımız zaman da ve diğer gezegen hareketlerini de katarak peki başka neleri temsil edebilir? Ama şu söylediğim öngörülerle ilgili tekrar vurgulamak istediğim bir konu var. Gayrimenkul. Uzun süredir almak istediğiniz bir toprak, bir ev vardır ya da taşınmayı düşünüyorsunuzdur ya da satış yapmak istiyorsunuzdur. Bunlarla ilgili de olumlu yönde ne yapabilir? Gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şimdi gelelim dünya konjonktüründe özellikle kuleler, AVM'ler, finans merkezleri ve dünyada ikonik hale gelmiş kuleler. Böyle deyince de hemen aklımıza Dubai geliyor tabii. Bunlar gündeme gelebilir. Buralarda çıkacak ani durumlar, bu kulelerle ilgili ya da finans merkezleri, sistemleriyle ilgili ani krizler, ani durumlar, ani kararlar, bunların altyapısıyla ilgili, elektrik sistemleriyle ilgili de ne yapabilir? Olumlu ya da olumsuz durumlar ortaya çıkabilir ve dünya finans sektörü, bankacılık sektörü adeta yeniden yazılabilir diyebiliriz. Şimdi bu tetiklenme, bu enerjiyle birlikte ilerleyen dönemde bizleri ne gibi durumlar bekleyebilir? Daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik ama tekrar hatırlatalım. Dünyada elektrik kesintileri ya da sistemsel arızalar özellikle yaz aylarında bankacılık sektöründe, bankacılık veri sistemlerinde çökmeler, sızıntılar ve sistem karışıklıkları olabilir. Yine dediğim gibi bu enerjiyle dünyadaki bu kulelerin, işte teknolojik sistemlerin, veri sistemlerinin, bu düzenlerin sistemlerde yaşanabilecek arızalar ya da sorunlar dolayısıyla ne kadar güvenli diye ne yapabilir? Sorgulanabilir. Bunları bu enerji gündemimize getirecek. Diyeceksiniz ki müjdeler vereceğim dediniz, olumsuz şeyler de söylediniz ama dediğim gibi enerjiler duruma göre gölge yönüyle de çalışabildiği için bu olumsuzluklardan da bahsetmek zorundayım. Ama genel itibariyle birçoğumuz adına olumlu yönde çalışacağını düşünüyorum. Özellikle bireysel hayatlarımız adına. Peki ardından tekrar gelelim. Her hafta olduğu gibi savaş atmosferini, savaşla ilgili durumları tabii ki çok merak ediyorsunuz, çok soruyorsunuz. Ve geçen yayından sonra işte bu manevi güçle ilgili ya da ilahi sistemin müdahalesiyle ilgili de sorularınız geldi. Şimdi özellikle İran'da arkadaşlar Savalon Dağı ve 7 Göller bölgesi var. Bu bölgede büyük boyut kapıları var ve önemli sırlar var. Aslında bu savaş ilk ortaya çıktığı beri hep size dinsel temaların, dinsel ideolojilerin de gündemde olacağını ve bunlarla ilgili hakikatlerin de ortaya çıkacağından bahsetmiştim. İşte dolayısıyla bu dinsel temaları ya da ezoterik kavramları gittikçe daha sık konuşuyor olabiliriz. Bu bölgede özel bir sır, özel bir enerji saklı. İsrail ve Trump aslında bu bölgenin peşinde, bu sırrın peşinde, buradaki boyut kapılarının peşinde, buradaki enerjinin peşinde. Savaşın başka bir boyutunda, gizli kalan tarafında da böyle bir durum da var. Biliyorsunuz Irak'ta da aynı durumlar vardı. Zaten Orta Doğu bölgesi özellikle Anunnakilerin vakti zamanında enerjilerini yaydıkları, yerleşim yaptıkları bölgeler olduğu için burada ezoterik anlamda da çok sırlar, enerjiler ve büyük boyut kapıları da var. O yüzden İsrail, İran'da bu bölgeye sahip olmak istiyor. Savaşın arka planında böyle bir durumda var. Ama buradaki manevi gücün, buradaki enerjinin buna engel olacağını, zaten bir yönüyle şu an İran'ın yenilmemesi diyelim, ne kadar zarar görse de, sıkıntı yaşasa da, işte Trump biliyorsunuz orayı parçalamak istiyordu, ele geçirmek istiyordu. Bunu elde edemesinin bir sebebi, buradaki manevi güçlerden biri de bu dağın altında burada yatıyor diyebilirim. Böyle bir sır var. Tabii bu savaş ilerledikçe, Trump ve İsrail İran'la ilgili zorlanmalara devam ettikçe Azerbaycan tarafından o bölgeden belki bir işte kare harekatı ya da bir durumlar yaratabilir, oluşturabilir. Eğer böyle bir durum olursa, ki aslında İran'ın kuzey tarafı da zaten Azerbaycan ve Türk
halkı. Zaten şu an İran'ın Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz Türk asıllı. Orada çok fazla Türk yaşıyor. Birazcık bunlar arasında İran ve İsrail sorun yaratmaya çalışabilir. Bu bölgeden işte savaş enerjisi başlatmaya çalışabilir. Tabii Trump buna engel olmak isteyecektir ama bunlar da gündemimize gelebilir. Böyle bir durum olursa işte bu hep söylediğimiz işte belki İran'ın üst kuzey tarafının bir kısmının Azerbaycan'a katılması durumu olabilir. Yani belki halk da böyle bir şey isteyebilir. Bunlar da dediğim gibi gündemimize gelebilir. Bunları da sıkça konuşuyor olacağız. Yine bundan dolayı Hazreti İbrahim gündeme gelecek. Süleyman Peygamber gündeme gelecek ve bunlarla ilgili gerçekler, sırlar, ezoterik bilgiler gündeme gelecek. Bir sonraki yayında da bunlarla ilgili size bir takım sırlar verebilirim. Şimdilik siz bunları biraz araştırın. Yine Anunnakiler bahsettik. İşte burada manevi güçten bahsettik. Belki uzaylılardan bahsettik. Geçmiş yayınlarımızda kozmik varlıklardan bahsettik. Görevli varlıklardan bahsettik. Sıkça sorularınız geldi. Bunlarla ilgili bir sırrı daha paylaşabilirim. Biliyorsunuz bu Ukrayna-Rusya savaşında da aslında bu savaşın dünyasal görüntüsünün arkasında bir kozmik savaş olduğunda bahsetmiştim. Özellikle Ukrayna'da bir Hazal üssü. Burası da şeytani düzenin ritüeller yaptığı bir üs, bir yapı. Bunun savaşı da veriliyor kozmik sistem tarafında ve bundan dolayı da şöyle bir öngörüm vardı hatırlarsanız. Ukrayna ve Rusya savaşı ile ilgili Ukrayna'nın galip gelemeyeceği, daha sonra yalnız bırakılacağı ve Rusya'nın galip geleceği yönünde. Çünkü dediğim gibi bu savaşın görünen kısmının ardında aslında görünmeyen kısmı da var. Bir de bu peki kozmik varlıklar dedik, işte galaktik sistemler dedik, ilahi hiyerarşi dedik, bunların görevli varlıkları dedik. Daha önceki yayınlarımda Agartalılardan bahsetmiştim, dünyayı koruduklarından. İşte Agartalılar 2028-2030 yılı itibariyle artık yavaş yavaş ortaya çıkabilirler. Bir de size şöyle bir sırdan bahsedebilirim. Bununla ilgili dünyada bir merkez var. Peki neresi? Türkiye'de zaten çok fazla boyut kapısı var. Türkiye ana merkezlerden biri, ana yapılardan biri ama özellikle çok önemli bir merkez var. Şu an göksel varlıklar adeta her şeyi oradan yönetiyor diyebilirim. Hatta kim bilir belki de bu yaz isterseniz birlikte oraya bir gezi de düzenleyebiliriz. Ziyarete de gidebiliriz. Romanya'nın Transilvanya bölgesinde öyle bir yer var ki zaten biraz araştırırsanız efsaneleriyle, mitleriyle ünlü. İşte oranın altında büyük bir sır yatıyor. Neresi burası? Romanya, Transilvanya bölgesinde Bucagi Dağları, özellikle buradaki Karpat Dağları'nın en önemli, en görkemli, en esrarengiz yerleri ve hatta biraz araştırırsanız burada bir yapı karşınıza çıkacak. Sphinx. Tabii bu Sphinx'in hemen ne yapacaksınız? Merak edeceksiniz. Mısır'daki Sphinx'le bağlantısı var mı diye. Tabii ki bağlantısı var. Burası çok yıllar öncesinden kurulmuş bir sistem, bir merkez. Zamanla buradan efsaneler adı altında çıkmış ama aslında bunlar efsane değil. Burada yerin altında çok büyük bir merkez, saklı, gizli diyebilirim. Tabii hemen aklınıza gelecek ki demek ki Drakula efsanesi de buradan çıkmış olması boş değil. Tabii burada şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Yani boyut kapıları dediğimiz vakit buradan göksel olarak iyi varlıklar geçebildiği gibi işte bizlere zarar verebilecek kötü varlıklar da geçebiliyor. Her türlü bir geçiş söz konusu. Aynı zamanda buradaki merkezden zamanla ilgili kırılmalar da yapılabiliyor. Zaman tünelleri de var. Şu an kozmik yapının dünyadaki ana izleme merkezlerinden bir tanesi Romanya, Transilvanya'da Bucagi Dağları. Ne dersiniz? Gidelim mi? Birlikte buranın sırlarını çözmeye. Ve sizlere şöyle bir iddiada da bulunabilirim. Bu peki kozmik merkez ne zaman kurulmuş buraya? 50.000 yıl önce. Evet, şimdilik bu sırrın kısmen söyledik. Siz biraz araştırın. Daha sonra üstünde konuşuruz. Tabii bu kadar
işte kozmik yapılardan bahsettik, kozmik sistemlerden bahsettik, işte manevi güçten bahsettik. Şimdi birazcık da bir olumsuz durumu bahsetmem gerekiyor. Dedik ki şeytani düzen 2026 yılı itibariyle artık ortaya çıkacak, güç kaybedecek. Ama tamamen gücünü kaybetmesi ne zaman olacak? 2030 yılında. 2030 yılına kadar da dolayısıyla dünyayı yakmaya, yıkmaya, sorun çıkarmaya çalışacak, devam edecekler. Şimdi bu şeytani yapı ya da işte Baal dediğimiz buna tapanlar, inananlar ne yapıyorlardı? Çocuk kurban ediyorlardı. İşte ritüel yapıyorlardı. Bunlarla ilgili de işte bu Epstein dosyalarıyla zaten artık herkes biliyor. Bilmeyen kalmadı. Ortaya döküldü. Aynı zamanda bunlar bir de hayvan kurban ediyorlar. Çünkü çocuklar, masumlar, kadınlar, hayvanlar. Bunlar da masum enerjisi olduğu için onlar da kan, korku enerjisiyle beslendikleri için onlara gerekli. Şimdi bu savaşla birlikte ve değişen düzenle birlikte güç kaybettikleri için eskisi kadar işte daha küçük çocukları ya da bebekleri işte kaçırma ya da onlarla işte kurban verme, ritüel yapma gibi durumlar biraz azalacak. Bundan dolayı peki gözlerini neye dikecekler? Bizlerin kendi ülkemizde de özellikle dikkat etmemiz gereken, tüm dünyanın dikkat etmesi gereken bir yaş grubu var. Ergenlik dönemindeki çocuklarımız 14, 15, 16, 17, 18 hatta çıtayı 20'ye kadar yükseltebiliriz. Ama onlar için ne kadar yaşı küçük olursa o kadar iyi olduğu için özellikle bu jenerasyonda, bu çocuklarda, bu yaş grubunda çocuklara işte sigara veya kimyasallar ve uyuşturucu aracılığıyla bu çocuklara zarar verme, bu çocukları ele geçirme, bunlara bir takım işte şeyler yaptırma gibi durumlar olabilir. Bu yaz ve bundan sonraki dönemde özellikle bu yaş grubundaki çocuklarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten bu anlamda da devletimizin de özellikle okullarla ilgili, okullardaki bu okullar ya da bu genç kuşaktaki uyuşturucu kullanımı ile ilgili bir takım yaptırımlar, bir takım müdahaleler, bir takım daha çalışmalar yapacağını düşünüyorum. İnşallah da yapsınlar diyorum. Belki buna şu an birçoğumuz üzüldü. Benim de 2 tane oğlum var. 16 yaşında. Herkes için Allah muhafaza diyoruz. Ama böyle bir olasılık olduğu için de tüm aileleri, herkesi bu tip olumsuzluklara karşı şimdiden uyarıyorum. O zaman çocuklarımızla ilgilenelim. Çocuklarımızla daha fazla vakit geçirelim. Onları işte spor, eğitim, işte ilgilendikleri hobilerle ilgili daha fazla cesaretlendirelim. Daha fazla imkan tanıyalım ki ne yapmasınlar? Yanlış çevrelere, yanlış yollara düşmesinler. O zaman işte bu şeytani düzenin kurbanı olabilirler. Yine hayvanlarla ilgili de dünyada ve bizde de biliyorsunuz bir takım yasalar geldi, uygulamalar geldi. Tabii bir yere kadar gerçekten doğru bir şekilde uygulandığında hayvanların korunması adına güzel ama olumsuz manada ise, suistimal edildiğinde ise oldukça sıkıntılı. O yüzden hayvanlarımızı da koruyalım. Çünkü çocuklar ve hayvanların enerjisi bizleri koruyan manevi bir güç oluşturuyor. Oldukça önemli. Aklıma gelmişken altını soruyordunuz bir de. Ben özellikle Haziran ayı itibariyle artık altında bir yükseliş öngörüyorum. Bunu daha önce de söylemiştim ama dalgalanmalar olması normal. Evet, bu yayında da yine elimden geldiğince sizlerin merak ettiği konulara, sorulara cevap vermeye çalıştım. Gündemi yorumlamaya çalıştım. Bir sonraki gökyüzü günlüklerinde de buluşmak üzere diyorum. Öyleyse bir dahaki yayında görüşmek üzere. Sevgi ve saygılar. Hayatınıza muhteşem değişimler, güzellikler gelsin diyorum.